Merhaba arkadaşlar. Karayolu tasarımı ile ilgili daha önce bir video serisi oluşturmuştum. Bu videolara YouTube kanalımdaki Karayolu tasarımı listesinden erişebilirsiniz. Bu haftanın AutoCAD'e aktarılmasından başlayarak burada gördüğünüz gibi işte sıfır poligonu, geçki eksenin belirlenmesi, geçki tasarımı, boy kesit, en kesit, şöyle ilerledikçe menfezle ilgili tasarımlar, hacimler tablosu, kütleler diyagramı, Brückner toprak dağıtım maliyet hesabı gibi bütün aşamalara buradan erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki videoları izleyerek bir karayolu projesini baştan sona oluşturabilirsiniz. Buradaki videoları aynı zamanda web siteme de koydum. Gene kadirakgöl.com sitesine girerek şurada aşağıdan bakın dersler bölümü var. Buradan video dersler aşağı inince karayolu tasarımı ve ulaştırma bölümünden gene bu dersle ilgili detaylara erişebilirsiniz. Yine şöyle karayolu tasarımı bölümünü göstereyim. Burada da bütün aşamalar böyle farklı sayfalarda detaylı olarak anlatılıyor. Artı ilaveten şöyle bir ekstrası var. Örneğin AutoCAD'e aktarma bölümünde burada paftamı da paylaştım. İsterseniz buradan download ederek yani indirerek kendiniz de aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Yine diğer sitelerde de örneğin sıfır poligonunun anlatıldığı sitede de buradan hem videoları izleyebilir, aynı zamanda benim çizdiğim örnek projelere de buradan erişebilirsiniz. Bütün yaptığım tasarımları da gene siteye ekledim. Gene şuradan aşağıdan bunlara bakın buradan erişebiliyorsunuz. Bunları indirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu videonun konusuna. Burada aslında şuradaki listede bakın en kesit tasarımı ile ilgili oluşturduğum 2 tane video var. En kesit şablonu hazırlama, en kesit tasarımı, istinat ve iksa duvarları. Aslında bu 2 videoyu izleyerek zaten en kesit tasarımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında yine pratik bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz ama bunu biraz daha pratikleştireceğim. En kesit tasarımı ile ilgili bir program geliştirdim. Rocket isimli bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama sayesinde en kesit tasarımlarınızı artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Bu videoda da programın tanıtımını yapıp bu 2 videonun öncesine şuraya ara video olarak bu en kesit tasarımı videosunu yerleştireceğim. İsterseniz geliştirdiğim uygulama üzerinden en kesit tasarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bu 2 videoyu izleyerek manuel olarak da en kesit tasarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bu programa farklı aşamaları da eklemeyi düşünüyorum ama program üzerinden şu an için sadece en kesit tasarımı yapılabiliyor. En kesit tasarımlarını hem 2 boyutlu olarak hem 3 boyutlu olarak gerçekleştiren bir program. Şimdi ilk olarak programın kurulumunu anlatacağım. Sonrasında ise programı kullanarak bir örnek uygulama yapacağım. İlk olarak bu videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten uygulamanın exe dosyasını indiriyorsunuz. Dosyayı indirdiğinizde karşınıza Rocket Exe olarak bu uygulama çıkacak. Şimdi bu uygulama MATLAB tabanlı bir uygulama olduğu için bilgisayarınızda şunun yüklü olması lazım. Şöyle hemen denetim masasından göstereyim. MATLAB Runtime 9.8'in yüklü olması lazım. Fakat sorun değil. Eğer yüklü değilse programı zaten kurduğunuzda otomatik olarak bu da yüklenecek. Bu daha önce yüklü değilse sadece yükleme işlemi biraz daha uzun sürebilir. Eğer MATLAB'ın runtime'ını daha önceden zaten kurduysanız bu yükleme işlemi daha kısa sürecektir. Şimdi programa çift tıklıyorum ve kurulum aşamasına geçiyorum. Evet, kurulumla ilgili arayüzümüz geldi. Bakın buradan next diyorum. Sonra yine next diyorum. Gelen sayfada yeniden next diyorum. Install diyorum. Evet, bakın kurulum tamamlandı. Kurulum bende biraz kısa sürdü ama sizde bu kadar kısa sürmeyebilir. Dediğim gibi bende runtime zaten kurulu olduğu için programın kurulumu kısa sürdü. Runtime kurulu değilse bu kurulumdan dolayı sizde biraz daha uzun sürebilir. Finish diyorum. Masa üstüne kısa yol oluşturmadığım için bakın masa üstünde herhangi bir şey oluşmadı ama şuraya direkt Rocket diyorum. Rocket diyorum. Rocket deyip Enter'a bastığımda program çalışmaya başlıyor. Bakın. Rocket programı şu an açılıyor. Evet, programımızın arayüzü geldi. Bakın zaten şurada ilk olarak bu program nasıl çalışır diye bir bölüm var. Şuradaki butona tıkladığınızda zaten yine buradaki videoya erişebileceksiniz eğer internetiniz varsa. Yine bu video açılacak. Yine sonrasında da programın nasıl çalıştığına dair bilgileri izlemek isterseniz buradan kısaca bu videoya erişebilirsiniz. Şimdi ilk olarak şunu yapacağız. AutoCAD dosyasından bazı bilgileri programa vereceğiz. Daha sonra bu bilgileri alacağız, çalıştıracağız. Bazı hesaplamalar yapacağız. Bu hesaplamalar sonucunda bir tane list dosyası oluşturacağız. List dosyasını tekrar AutoCAD programına verip en kesit tasarımlarını AutoCAD'de elde etmiş olacağız. Fakat bununla ilgili başlangıçta bazı dosyalara ihtiyacımız var. İlk olarak bunları indirmemiz lazım. Bunları indirmek için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Programın arayüzünden bunları indirebiliyorsunuz. Bakın şurada XLSX, DXF ve LSP olarak 3 tane dosya indirebileceğim bir buton var. Direkt buradaki butona tıklıyorum. Buradaki butona tıklar tıklamaz buradaki indirmem gereken dosyalar masa üstüne indirilmiş olacak. Bakın gerekli dosyalar indiriliyor. Excel indiriliyor. Lisp indiriliyor. AutoCAD dosyası indiriliyor. 3 tane dosya indirdi. Bir tane Excel dosyası, bir tane Lisp dosyası
Bir tane de DXF uzantılı AutoCAD dosyası indirdi. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı da anlatacağım. Şöyle ilk olarak Excel dosyasını açayım. Bakın enkesit veri isimli bir tane Excel dosyası oluşturuldu. Bu bir şablon. Bu şablonu ilk olarak açıyorum. Şablonda neler var bunlara bir bakalım. Şimdi biz enkesit tasarımı yapmak istediğimiz için enkesit tasarımına özgü bazı verilere ihtiyacımız olacak. Bunlardan bir tanesi enkesitin ismi. Hangi enkesiti çiziyoruz? Bir tanesi kilometresi, bir tanesi enkesitin kırmızı kodu, enkesitle ilgili dever verileri, sol dever, sağ dever yani platformun orta noktasının solunda kalan kısım, sağında kalan kısım ve platformun genişliği. Dolayısıyla benim ihtiyacım olan verilerden bir tanesi bu. Benim buradaki Excel şablonunu doldurmam lazım. Ben örnek olması açısından buraya 5 satır veri yerleştirdim. Fakat siz çizdirmek istediğiniz bütün enkesitlere ait verileri buraya gireceksiniz ve Excel dosyanızı oluşturacaksınız. Kaç tane enkesitiniz varsa. Bakın zaten bu bilgiler şu ana kadar tasarım aşamalarını benim videolarımı izleyerek yaptıysanız zaten sizde mevcut Excel dosyalarında illaki vardır. Çünkü ben zaten bunların hepsini Excel'de nasıl yapıldığını anlatmıştım. Tek yapmanız gereken aslında oradaki Excel verilerinden verileri kopyala yapıştır yaparak enkesitlere ait verileri buraya aktarmak olacak. Dolayısıyla ilk hazırlamanız gereken buradaki enkesit veri isimli Excel dosyası. Dediğim gibi zaten tasarım aşamalarını benim videolarımı izleyerek gerçekleştirdiyseniz bu veriler sizde mevcut. Burada şuna dikkat edin. Dever sol ve dever sağ olarak iki tane dever verisi var. Şimdi her enkesitimize ait bir dever verisi var. Bazılarında çatı eğim var. Bazıları yatay kurtlu olduğu için tek yönlü bir dever var. Dolayısıyla bakın buradaki verileri nasıl girmişim ondan bahsedeyim. Enkesitimin sol tarafında kalan kısım ve sağ tarafında kalan kısım olarak ikiye bölmüşüm. Ve orta noktadan eğer aşağıya doğru iniyorsam bunun başına eksi işareti koymuşum. Bakın bu aslında çatı eğimi temsil ediyor. Eğer enkesitin aşağısında kalan taraf sağ taraftaysa bakın buraya eksi %2 girmişim. Buraya artı %2 girmişim. Bunun anlamı şu aslında. Demek ki sağ tarafa dönen bir yatay kurbum var. Sağ tarafa dönen bir yatay kurbum olduğu için sağ taraftaki deverim orta eksenin altında kalmış. Dolayısıyla bakın bunu eksi olarak girmişim. Diğer tarafı ise artı olarak girmişim. Burada dever değerlerini girerken bunlara dikkat ediyorsunuz. Eğer sağa doğru dönen bir yatay kurbunuz varsa buradaki veriler eksi olacak. Sola doğru dönen bir yatay kurbunuz varsa bu enkesitlere ait dever verileri eksi olacak. Diğer taraftakiler artı olacak. Bunları doğru bir şekilde girdikten sonra Excel dosyanızı oluşturmuş oluyorsunuz. Daha sonra bakın Excel dosyasını kapatıyorum. Benim bununla ilgili zaten önceden oluşturmuş olduğum bir Excel dosyası var. Şimdi onu açacağım. Ben kendi örnek dosyamı alıyorum. Ctrl+C, Ctrl+V deyip şuradan masa üstüne kopyalıyorum. Bu arada dosya isminizin bir önemi yok. Benim mesela enkesit veri alt çizgi örnek olarak buradaki şablonumu oluşturmuşum. Siz farklı bir isim de koyabilirsiniz. Excel dosyasının isminin bir önemi yok. Örnek olması açısından bunu da açayım. Bakın enkesit no'lar. Şurada enkesit no'ları yazmışım. PB1 bu şekilde gidiyor. PS'ye kadar toplamda 48 tane enkesitim var. Platform genişliğim 7'ymiş ama yatay kurpta genişletme olduğu için genişletmeye göre platform genişliğim artmış. Sonra tekrar bakın 7'ye inmiş. Deverlerde yine sağ taraftaki deverlere bakacak olursak bakın özellikle şu kısım sağ taraftaki deverler eksi, sol taraftaki değerler artı. Yani bunun anlamı şu. Bakın zaten şurada UE1 ve UE2'yi göreceksiniz. Yani bir yatay kurp var. Yatay kurbun olduğu yerde deverim eksi olduğu için buradaki kurbun sağa doğru döndüğünü anlayabiliyorum. Yani burada sağa doğru dönen bir kurp var. Dolayısıyla sağ tarafta kalanlara negatif, sol tarafta kalanlara pozitif değerleri girmişim. Dever değerlerimi de bu şekilde oluşturmuşum. Kırmızı kodlar zaten bunları boy kesitten de alabiliyorsunuz. Kilometreler enkesitimizin kilometreleri, enkesit no'larda enkesitlerimizin isimleri. Bu dosyayı oluşturduktan sonra Excel dosyamı kapatıyorum. Evet, Excel şablonumu bu şekilde oluşturduktan sonra şimdi gelelim AutoCAD kısmına. AutoCAD'den de bazı verileri almam lazım. Dolayısıyla bunun için AutoCAD'deki paftamı açıyorum ilk olarak. Bakın AutoCAD dosyasını şöyle açtım. AutoCAD dosyamda bir izoips eğrili paftam var. Bir de bunun üzerine yerleştirilmiş geçki tasarımım var. Bakın burada enkesit çizgilerini de görüyorsunuz. Benim geçki tasarımım geçiş eğrili ama sizinkisi geçiş eğrili olmak zorunda değil. Önemli değil. Biz zaten şuradaki mavi çizgilere ait verileri alacağımız için geçiş eğrisi olsa da olmasa da bunun herhangi bir önemi yok enkesit tasarımına. Ben buradan bir izoipslerle ilgili bazı verileri alacağım. Yani eş yükselti eğrileriyle ilgili bazı verileri alacağım. Bir de şuradaki maviyle çizilmiş enkesit çizgilerine ait bazı verileri alıp bunları txt dosyasına aktaracağım. Txt dosyasına aktardıktan sonra da bunları programa okutarak programda hesaplama işlemlerine geçeceğim. Burada bilmeniz gereken bilgilerden bir tanesi şu. Paftanızın ölçeği kaç? Paftanızın ölçeğini zaten biliyor olmanız lazım ama şurada zaten verilmiş. Sizde de bu şekilde ölçek verildiyse isterseniz buradan ölçüp teyit edebilirsiniz. Ya da biliyorsanız da bildiğiniz ölçeğinizi kullanabilirsiniz. Benim paftamın ölçeği 1/2000. Ölçeğimi biliyorum. Sonrasında dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi şu. Buradaki paftanızın
şuradaki x-y koordinat düzleminin, bakın x-y koordinat düzleminin şu x ve y çizgilerinin arasında kalması. Yani bakın 4 bölgeye ayıracak olursak benim buradaki tasarımım birinci bölgede. Bunu move komutuyla birinci bölgede değilse bunu birinci bölgeye taşıyabilirsiniz. Bakın şu an 1'den 4'e taşıdım. Şu an 4'ten şöyle 3'e taşıyorum. 3'ten 2'ye taşıyorum. Bakın ikinci bölgede olabilir. Ya da tam arada olabilir. Bakın şöyle şuradaki çizginin tam hizasında olabilir. Bu gibi durumları elimine ederek şöyle yapıyorum. Bunu move'la alıp şöyle birinci bölgede olduğundan emin oluyorum. Bakın x, y koordinat düzlemimin birinci bölgesine aldım. Ve sonra şöyle tekrar buraya yaklaşıyorum. İkinci olarak kontrol etmem gereken şey de şu. Buradaki izoipslerim ne ile çizilmiş? Line ile çizilmiş olabilir, polyline ile çizilmiş olabilir, bir de SP line ile çizilmiş olabilir. 3 farklı çizgi türüyle çizilmiş olabilir. Fark etmez ama önemli olan şu, buradaki çizgiler tek parça mı? Örneğin izoipslerden bir tanesine tıkladığımda bakın baştan sona kadar hepsi seçiliyor. Hepsinin bu formatta olması önemli. Eğer line ile çizdiyseniz böyle olmayacaktır ama SP line ya da polyline ile çizdiyseniz herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Bundan emin oluyorum. Bakın şöyle bakıyorum. Parçalı olan bir line çizgim var mı? Şöyle. Bakın şurada bir tane var. Şurada geliyorum. SP line ile çizilmiş ama şurada iki parça halinde kalmış. Yani ikisi iki farklı çizgi olarak gözüküyor. Önemli değil. Bunu join komutuyla J enter yaparak birleştirebilirsiniz. Sizde de bu gibi durumlar varsa bu şekilde izoipslerinizi tek parça haline getirebilirsiniz. Tabi bunu pratik olarak şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle hepsini seçip J enter dersem, şöyle J enter dersem bütün çizgilerde birleştirilmesi gereken çizgileri aslında birleştirir. Bu aslında daha kolay bir yöntem. Bakın eğer zaten şunlardan ayrık olanlar varsa yine otomatik olarak birleştirilmiş olacak. Dolayısıyla benim şuradaki bütün izoipslerim artık tek çizgi halinde, ben bunları birleştirmiş oldum. Hiçbiri parçalı değil. Hepsi mümkün olduğunca tek çizgi. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık verileri elde etme ile ilgili işlemlere geçebilirim. Şimdi elde edeceğim verilerden ilki benim izoips verilerim. Izoips ile ilgili bazı verilere ihtiyacım var. Ve bu izoips ile ilgili veriler bana araziyi temsil ettiği için arazide de yeterli miktarda araziyi almam yeterli. Yani buradaki izoipslerin hepsini veriye dönüştürmeme gerek yok. Şuradaki verilere benim ihtiyacım yok ama şu geçkinin geçtiği kısımlardaki, şuralara yakın kısımlardaki izoips verilerine ise benim ihtiyacım var. Dolayısıyla ilk başta şuradaki fazla izoipslerimden kurtulmak istiyorum. Çünkü fazla veri demek programımın fazla yorulması demek, ekstra işlem yapılması demek. Fazla veriye ihtiyacım yok. Buna da şöyle yapabilirim. Şuradan örnek olması açısından bir tane çizgimi ölçeyim. Şu mavi çizgilerden bir tanesini ölçeyim. Bakın ne kadarmış? 20 metreymiş. Tabi bu 20 1 bölü 2000'de 20. Dolayısıyla burası 40 metre. Yani sağda 20, solda 20. Aslında bakın buradaki mesafeler aslında yeterli. Enkesitlerin çıkarılması için yeterli ama tabi biraz daha geniş aralıkta almak lazım. Yani şuradan biraz daha dışarıya çıkmak lazım. Dolayısıyla şöyle bakın izoipslerime bakıyorum. Şuradaki mavi çizgilere göre. Şuradaki izoipsi evet alayım. Şuradaki izoipsi güvenli bölgede kalmak için alabilirim, almayabilirim. Eğer almadığımda sorun çıkarsa sonradan tekrar tasarım yapıp alabilirim. Önemli değil. Ben diyorum ki güvenli tarafta kalayım. Şunu da alayım. Şuradaki izoipsi de alayım. Bunun verisini de kullanalım ama bundan sonraki izoipsleri almıyorum. Bakın şunları siliyorum. Şöyle delete ile bunları siliyorum. Şuna da ihtiyacım yok. Bunu da silebilirsiniz. Öncesinde bunu kopyalayabilirsiniz tabii. Bunu öncesinde bir yere kopyalayıp kopyaladıktan sonra bu silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece diğer çizimlerinizi kaybetmemiş olursunuz. Gene şöyle aşağı tarafta da bakın hangi verileri silebilirim? Şöyle bakıyorum mesela. Şunu silsem olmaz. Geçkimin içinden geçiyor. Şunu silsem geçkimin içinden geçiyor. Olmaz. Şunu silsem hala şu alt tarafta bakın geçkiye yakın bir yerde. Şöyle bakıyorum hangisini silebilirim. Şunu silersem hala geçkime yakın. Bu değil. Güvenli tarafta kalmak için bir sonrakini silebilirim. Örneğin şunu silebilirim. Bu ve sonrakileri şöyle silebilirim. Bakın bunları kullanmayalım. Şu yazıları da silebilirim. Bunlarla da bir işim yok. Evet bakın fazla kısımları siliyorum. Mümkün olduğunca geçkimle iç içe olanları bırakıyorum. Fazla olanları ise siliyorum. Gene şurada şöyle yakın olanları bakın şurada. Şu kalsın. Şu ve sonrasını silelim. Delete diyorum. Ve sonrasını şöyle sileceğim. Evet bakın fazla olanları sildim. Fazla olanlarla bir işim yok. Önemli değil. Fazlaların kalmasında da bir problem yok. Yani burada daha fazla izoips de bırakabilirdim. Bunları silmek zorunda değilim. Sadece programımın biraz daha az işlem yapması için, işlemleri biraz daha hızlandırmak için bunları siliyorum. Şunları da silebilirim. Evet, ilk olarak bakın izoipslerimi burada bıraktım. Şimdi izoipslerle ilgili artık verileri alabilirim. İlk olarak şöyle yapıyorum. Şuradan yukarıdan sizde Ribbon'da Home bölümü açık olabilir.
Şuradan Manage kısmına gelmeniz lazım. Manage dedikten sonra Load Application demeniz lazım. Load Application dedikten sonra bende masaüstü açıldı. Masaüstü açılmadıysa ilk olarak şuradan masaüstüne gelin. Masaüstüne bakın enkestveri.lsp isimli dosyamı az önce yüklemiştim. Bunu load diyerek programa yüklüyorum. İsterseniz always load, isterseniz load once dersiniz. Yani isterseniz bir kerelik yüklersiniz, isterseniz her zaman yüklü gelsin seçeneğini seçersiniz. Ben bir kerelik yüklüyorum, önemli değil. Sonra şuradan close diyorum. Tekrar sayfama geliyorum ve bazı komutları AutoCAD dosyama yüklemiş oldum. Şimdi yüklediğim komut şu. Move K komutlardan bir tanesi. Bakın move yazıyorum. Move yazdığımda bir move çıkıyor. Bir de move'un altında move K diye başka bir komut çıkıyor. Bu move K komutunu kullanacağım. Move K'ya tıklıyorum. Move K'ya tıkladığımda da şunu yapacağım. Bakın buradaki isoips'lere tıklayarak bunların kod değerlerine gireceğim. Şimdi buradaki isoips'lerin kodlarını biliyor muyum? Evet bakın biliyorum. Şu 80, 90, 100 ve arada da ikişer ikişer yükseliyorlar. 80, 82, 84, 86, 88, 90. Bakın bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla burası 80 ise burası da aşağıya doğru iniyor. 78, 76. Şunu yapıyorum. Şuradaki isoips'e tıklayıp bakın tıkladım. Enter'a tıklıyorum. 76 Enter diyeceğim. Yani bunun kodunu giriyorum. Bu artık kodu 76 olarak atanmış bir isoips. Sonra tekrar Enter diyorum. Enter dediğimde bir önceki kod MoveK komutu aktif hale geliyor. Bir sonraki isoips'e tıklıyorum. Tekrar Enter'a tıklayıp bu sefer 78 Enter diyorum. Aynı işlemi bütün isoips'ler için yapacağım. Bakın bir sonrakine geliyorum. Tıklıyorum. Enter 80. Bunu 80 koduna atadım. Sonra bir sonrakine geliyorum. Tıklıyorum. 82 Enter. Bir sonrakine geliyorum. Tıklıyorum. 84 Enter. Bir sonrakine geliyorum. Şu 86 olacak. 86 Enter. Bir sonraki 88 Enter. Şu tabi bakın bu tarafı tıklarsam bir işe yaramaz. Çünkü şu tarafı tıklamam lazım. Geçkinin içinde kalan kısım şurası. Şuna tıklıyorum. Şöyle sağ tıklıyorum. 90 Enter diyeceğim bu sefer. 90 Enter. Bir sonraki 92 Enter. Bir sonraki 94 Enter. Yani buradaki isoips'lerin her birine kod bilgisini atamış oluyorum. Şöyle 96 Enter. 98 Enter. 100 Enter. Şu 102 Enter. Bir de tabii diğer taraftakiler kaldı. Bakın şunlar bölünmüş olduğu için şuradakiler kaldı. Bunları da tekrar girmem lazım. Şurada bölünmemiş olarak hangisi var? Hangi koddaki var? Bakın 100, 98, 96, 94. Şu 94 ve bu girildi. Bunu şuradan da görebilirim. Bakın şöyle 3 boyuta geçersem bunu zaten göreceğim. Bakın şunlar üstte. Şurada altta kalan 3 tane kodum var. Bunların da kodlarını gireceğim. Şöyle tekrar geliyorum tab görünümüne. Şunu 94 olarak girmiştim. Dolayısıyla bu 96, 98, 100 olacak. Aynı şekilde MoveK'yı çalıştırıyorum. MoveK. Geliyorum. Şuna tıklıyorum. Tekrar emin olalım. Bu tarafa doğru artıyordu. Bu 96 olacak. 96 Enter. Bir sonraki şu 98 Enter. Komutu çalıştırıyorum. Seçiyorum. Enter yapıyorum. 100 Enter yapıyorum. Evet. Artık bütün isoips'lerime kod değerlerini atadım. Bunun şöyle 3 boyutlu görünümden kontrolünü yapabilirim. Şuradaki küpten 3 boyutlu görünüme tıklıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela front diyebilirsiniz. Bakın hepsi düzgün olarak doğru kodlara atandı. Atama işlemini yaptım. Şuradan farklı açılardan bakarak bunu teyit edebilirsiniz. Ya da 3DO komutuyla bakın 3DO diyorum. Şöyle düzgün bir şekilde hepsi atanmış mı? Şöyle kontrolünü yapabilirsiniz. Evet hepsi düzgün bir şekilde atanmış. 2'şer metre artan aralıklarla hepsi doğru bir şekilde gözüküyor. Şöyle tekrar geliyorum. Tab diyorum. Bakın şu arada atanmamıştı. Arada atanmamışları silelim. Fazlalık yapmasın. Şöyle şunlar atanmamış. Önemli değil. Bunlar benim geçkimden uzakta kaldığı için, geçkim için önem teşkil etmediği için bunları siliyorum. Şöyle tekrar şuraya geliyorum. Bakın çizgilerden bir tanesi şuradaydı, bir tanesi burada. Yani geçkimden uzakta kaldığı için herhangi bir önem teşkil etmediği için bunları da sildim. Yakınında kalan isoips'lerin hepsini seçtim ve bunların hepsine kod değerlerini atadım. Şu an artık yapmam gereken işlem şu. Measure K komutunu kullanmak. Bakın MA, bakın Measure'un hemen altında da Measure K. Measure K'yı seçiyorum.
Meşhur K'yı seçtikten sonra buraya çizdiğim izoipsleri seçiyorum. Bakın izoipslerin artık hepsini seçeceğim burada. Şöyle izoipslerimi seçiyorum. Şuradan şöyle hepsini. Burada hepsini seçmeniz lazım. Gözden kaçırmayın. Bakın diğer tarafta şurada sağ tarafta kalanlar var. Onları da seçiyorum. Hangi sırayla seçtiğinizin bir önemi yok. Önemli olan hepsini seçmeniz. Bakın geçkimin geçtiği, şuradaki geçkinin geçtiği güzergahtaki bütün izoipsleri seçtim. Bütün izoipsleri seçtikten sonra Enter tuşuna basıyorum. Ve benden ne kadar aralıklarla buralara nokta atacağımı soruyor. Benim için 1 metre aralıklar yeterli. Bakın 1 Enter diyorum. Ya da daha küçük bir değer de atayabilirsiniz. 0.5 de girebilirsiniz ama 1 yeterli olacaktır. 1 metre mesafelerle buradaki izoipslerin üzerine noktalar atayacak. Enter diyorum. Evet, nokta atama işlemini şu an gerçekleştiriyor. Bakın atama işlemi gerçekleşti. Bunu hemen şöyle göstereyim. Şuraya yaklaştığımda bu izoipslerin üzerinde artık küçük küçük noktalar var. Mesela bir tanesini seçtim. Bir tanesini seçtikten sonra sağ tıklayıp Select Similar diyebilirsiniz. Benzerlerin hepsini seç. Bakın hepsini seçtiğimde evet gerçekten de geçkimin geçtiği güzergahta bütün izoipslere noktalar atanmış. Birer metre aralıklarla noktalar atanmış. Şimdi artık son bir komut kaldı. Bir sonraki komutumuz list K komutu. Bakın yine ikinci sırada şurada list K diye bir komut var. Buna tıklıyorum. Noktalar seçiliyken bakın sadece noktaları seçtim. Select Similar yaptım. Bütün noktalar seçiliyken de list K enter dedim. List K enter dediğimde otomatik olarak buradaki bütün noktaları bir tane dosyaya atayacak. Bu işlem biraz sürebilir. Bakın atama işlemleri devam ediyor. Burada biraz bekleyeceğiz. Evet bakın işlem tamamlandığında şöyle otomatik olarak bir dosya açılıyor. Bu dosya açıldıktan sonra şöyle diyorsunuz. Şuradan dosyaya tıklıyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Farklı kaydet dedikten sonra şuradan masaüstünü seçiyorsunuz. Masaüstünü seçtikten sonra isminin bir önemi yok ama bu izoips dosyası olduğu için ben şöyle izoips diyeceğim. Bakın izoips ve metin belgesi. Bunu metin belgesi olarak kaydet diyorum. Bu dosyayı şu an masaüstüne izoips.txt olarak kaydettim. Artık bununla işim bitti. Bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra son bir işlemim var. İzoipslerle ilgili gerekli veriyi aldım. Şimdi de enkesitlerle ilgili gerekli veriyi almam lazım. Bunun için kullanacağım komut yine list K. Bakın list K komutunu ikinci kez çalıştırıyorum. List K'ya tıklıyorum ve sırayla şunu yapacağım. Şuradaki mavi çizgilere yani enkesit çizgilerimin hepsini sırayla seçeceğim. 1, 2, 3, 4. Burada şu önemli. Excel dosyama girdiğim sırayla seçiyorum. Excel dosyamda 48 tane enkesit verisi vardı. Burada da sırayla hepsini seçeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Burada şu yüzden saydım. Eğer herhangi birini atlarsam yanlışlıkla haberim olsun. Yani 48 tane verim vardı Excel'de. Burada da 48 tane dosya seçtiğimden emin olmak istedim. Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda az önceki gibi aynı işlemler gerçekleştiriyor ama bu çok daha kısa sürüyor. Yine aynı şekilde şuradan dosya, farklı kaydet diyorum. Bunları da enkesit dosyası olarak kaydedeceğim. Bakın enkesit, şuradan enkesit yazıyorum. Masa üstünü seçiyorum. Enkesit txt olarak bunları kaydedeceğim. Evet bunu da kaydettim. Artık buradaki dosyayla işim tamamlandı. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Buradaki dosyayı ben şöyle aşağıya alıyorum. Bakın masa üstünde 1 enkesit txt, 2 enkesit veri örnek, 3 şurada izoips txt. Şu en son oluşturduğum dosyalar. Şunları şöyle aşağıya koyayım. Şuradaki 3 tane dosyayı programıma tanıtacağım ve enkesit tasarımlarını elde edeceğim. Şimdi ilk olarak bakın şurada izoips bölümü var. Bunlar yükleme ile ilgili kısımlar. Şuradan izoips dosyamı alacağım. Buraya yükleyeceğim. Izoips'e tıklıyorum. Bir tane pencere açılıyor. Bakın direkt masa üstünü açıyor ve txt dosyaları seçilebiliyor sadece. Şuradan izoips dosyamı aç diyorum. Bakın izoipsler başarıyla yüklendi. Enkesitler diyorum. Bakın bu da zaten txt ile ilgili bir dosya. Enkesit txt dosyasını buraya yüklüyorum. Sonra xlsx için aynı işlemi yapacağım. Şuraya tıklıyorum. Bakın bu sefer de Excel dosyalarını gösteriyor bana masa üstündeki. Buradan ilgili dosya benim enkesit veri alt çizgi örnek xls dosyasıydı. Şunu aç diyorum. Aç dediğimde diyor ki dosyalar başarıyla yüklendi. Sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Bakın bu yazıyı görmeniz lazım. Bu yazıyı gördükten sonra artık şunu yapıyorsunuz. 1. Şurada doldurmamız gereken bazı bilgiler var. Benim yatay kurplarım.
Yatay kurplarımda Dever hesaplarını sol eksene göre mi yaptım, sağ eksene göre mi yaptım yoksa orta eksene göre mi yaptım? Bunu seçiyorum. Ben Dever hesaplarımı zaten orta eksene göre yapmıştım. Siz sol kenar ya da sağ kenara göre ya da işte bunu iç kenar ya da dış kenar olarak da adlandırabilirsiniz ama bunu şöyle yapabilirsiniz. Eğer yatay kurbunuz sağa doğru dönüyorsa sağa doğru döndüğünüzde sağ taraf sizin iç kenarınızdır. İç kenara göre hesapları yapanlar burada sağı seçebilir. Gene sağa doğru dönen bir yatay kurp için eğer dış kenara göre hesaplar yaptıysanız, Dever hesaplarını yaptıysanız sol kenarı seçebilirsiniz. Ben buradan orta ekseni seçiyorum. Orta eksene göre hesaplarımı yaptım. Üst yapı kalınlığım 0,4 metre yani 40 santim olarak bırakıyorum. İsterseniz buradan arttırabilirsiniz. Bu değeri 50 arttırabilirsiniz. Sonra istinat duvarı yanal açıklığı. Bunu 3 metre olarak bırakabilirsiniz. Gene bunu da arttırıp azaltabilirsiniz. Buradaki değeri de değiştirebilirsiniz. Sonra ölçeklendirme kısmına geliyorum. Bakın pafta ölçeklendirme. Şimdi demiştim ki benim paftamın ölçeği 1/2000. Dolayısıyla şunu yapabilirim. Buradan ölçek 1'i seçip şurası 1 iken şurayı da 2000 olacak şekilde burayı seçebilirim. Fakat bunu yaparsam şöyle bir hataya düşmüş olurum. Şimdi benim paftam 1/2000 ölçekteydi. Fakat ben izoipslerimin kodunu girerken herhangi bir ölçüye göre işlem yapmadım. Yani izoipslerimin kodu neyse gerçek değerlerini girdim. İşte 90 ise 90 girdim. 88 ise 88 girdim. Dolayısıyla ben paftamın ölçeğini 3 boyutlu olarak doğru bir şekilde girmiş olmadım. Yani X ve Y'de 1/2000 iken Z'de ise 1/1000'miş gibi değerlerimi girdim. Dolayısıyla burada ölçek 1'i seçmeyeceğim. Burada böyle bir sorun olduğu için o yüzden ölçek 1 ve ölçek 2'yi oluşturdum. Eğer sizin paftanız 1/1000 olsaydı ve izoips değerlerini de normal kod değerlerinizi girseydiniz bu durumda ölçek 1'i seçebilirdiniz. Herhangi bir problem olmazdı. Ya da izoips değerlerine kod değerlerini atarken 1/2000'e göre gerçek değerleri de 2'ye bölüp girseydiniz. Örneğin 90 yerine 45 girseydiniz. Gene şurayı seçip bu sefer burayı 1/2000 yapabilirdiniz. Ama biz bunu yapmadık. Ben paftamın ölçeği 1/2000 iken izoipslere gerçek kod değerlerini girdim. Bu yüzden şuradan ölçek 2'yi seçiyorum ve şunu yapacağım. X, Y ve Z ölçeğimi 1/1000'e getirmek için buradaki değerleri kaçla çarpmam lazım? X'i 2 ile çarpmam lazım. X ölçeğimi 2 ile çarparsam X yönü 1/1000 olur. Y ölçeğimi 1/2000'den 1/1000'e getirmek için 2 ile çarpmam lazım. Z yönündeki ölçeğimi ise herhangi bir şeyle çarpmama gerek yok. Çünkü Z yönündeki ölçeğimi yani izoips değerlerimi zaten birebir olarak girdim. O yüzden 2, 2, 1 olarak bırakıyorum. Bıraktıktan sonra bir aşağıdaki kısma geçiyorum. Burada artık şunu yapabilirim. 1 tamamı diyerek izoipslerimin tamamını tasarıma dönüştürebilirim. 2 şuradan arasını seçip Excel'de hangi en kesitleri çizmek istiyorsam buradaki aralığı seçebilirim. Yani 1 ile 10 arası, 10 ile 20 arası gibi burada bir aralık değeri girip şuradan hesapla butonuna basabilirim. Şimdi burada niye böyle bir şey yaptım? Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi yatay kurp bölümünde eğer sol kenar ya da sağ kenar, daha doğrusu şöyle iç kenar ya da dış kenara hesaplar yaptıysanız bazı en kesitlerinizde farklı şekilde hesap yapmak isteyebilirsiniz. Bazı en kesitlerinizi şurada sol kenar seçip bazılarını sağ kenar seçip burada tasarımları yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla en kesit tasarımlarınızı yaparken farklı aralıklarda yapıp farklı kenar türlerine göre şuradaki yatay kurptan orta eksen, sol kenar, sağ kenardan farklı seçimlere göre hesaplatabilirsiniz. Ve buradaki hesapların hepsi kaydediliyor. Yani bunların hepsini bir kere de tasarıma dönüştürmüyor. Dolayısıyla hesaplarınızı bu şekilde yapıp kaydedip en son tasarıma dönüştürebilirsiniz. Yani aralık aralık işte 1 ile 10 arası, 11 ile 20 arası gibi böyle işte farklı aralıklar seçip şuradan farklı kenar türlerini seçip hesaplarınızı yapabilirsiniz. Ama bende zaten böyle bir şey yok. Ben tamamını orta eksene göre yaptığım için burayı orta eksen bırakıyorum. Şurayı da tamamı seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra hesaplaya basıyorum. Bakın hesaplaya bastığımda artık işlemler gerçekleştiriliyor. Arazi oluşturuluyor. Bir sonraki aşamada üst yapı oluşturuldu, şevler oluşturuldu, dayanma duvarları, en kesitler tasarlandı. Bakın şurada aşağıda yazıyor. Hesaplar tamamlandı. Bütün hesaplamalar tamamlandı. Şu an hesaplamalar çizime dönüştürülmedi ama hesaplamaların hepsi tamamlandı. Bunu dediğim gibi şöyle de yapabilirdim. Şuradan arasını seçerek farklı aşamalarda hesapları yapıp hepsinin üst üste kaydedilmesini sağlayabilirdim. Yani 1 ile 10 arası, 10 ile 20 arası gibi farklı kısımları hesaplatıp daha sonra hepsini tek bir dosyada da elde edebilirdim. Ama ben şu an zaten şuradan tamamını seçerek hepsini hesaplattım. Artık şunu diyeceğim. Şuradan LSP'ye basarak ilgili dosyaları indireceğim. Bakın şuradan LSP'ye tıklıyorum. 2 boyutlu ve 3 boyutlu dosyalar için LSP dosyaları indirildi. İndirildikten sonra bakın şu iki dosya veri 2D LSP, veri 3D LSP. LSP dosyalarım artık hazır. Bunu
Az önceki AutoCAD dosyama girmeyeceğim. Bakın az önce şuradaki dosyada çalışıyordum. Benim artık buradaki dosyayla şimdilik bir işim yok. Buradaki dosyaya bunu girmeyeceğim. Bunun yerine şöyle yapacağım. En başta indirdiğim en kesit alt çizgi KDXF dosyasını açıyorum. Bakın boş bir dosya açıldı. Boş dosyamı açtıktan sonra şuradan yukarıdan Manage'den Load Application diyorum. Şuradan ikisini birden seçiyorum. Bakın şöyle ikisini birden seçtim. Load diyorum. Load once birer kereliğine yükle, close. Close dedikten sonra artık bakın bunların tasarımına geçebilirim. İki boyutlu tasarımlar için KN komutunu kullanacağım. Bakın KN yazıyorum. KN yazıp Enter'a basıyorum. Ve tasarımlar otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bakın tasarımlar kısa bir sürede gerçekleştirilecek. Evet bakın şu an 48 dosyaya ait en kesit tasarımı tamamlandı. Hepsini şöyle yan yana tasarladı. Bakın PS en sonda. PB en başta. Burada kilometreler, SD, SY yani yarma ve dolgu alanları. Şurada hesaplanmış yarma ve dolgu alanları. Üst yapılar. Eğer duvarlar varsa duvarlar. Hepsini bu şekilde hesaplayıp en kesit isimlerini de üstüne yazdırarak en kesit tasarımlarının hepsini kısa bir sürede gerçekleştirmiş oldu. Bu tabi iki boyutlu en kesitler. Yine aynı dosyada bakın aynı dosyada bu sefer Kadir Akgöl diyeceğim. Bakın şöyle Kadir Akgöl komut bu. Kadir Akgöl dediğimde bu sefer bunları 3 boyutlu olarak da görebiliyorum. Şu an 3 boyutlu olarak çizdiriyor. 3 boyutlu olarak çizdirdiği yer benim bir önceki AutoCAD dosyamdaki yerle aynı. Yani bir önceki AutoCAD dosyamda şurada paftayı nereye yerleştirdiysem aynı yerleştirdiğim yere bakın bu sefer 3 boyutlu hallerini yerleştirmiş oldu. Tabii 3 boyutlu hallerini yerleştirdi ama şu an sadece burada çizgiler görüyoruz. Bunları niye çizgi olarak görüyoruz? Çünkü şöyle yapmamız lazım. Bakın şuradan 3 boyutlu görünüme gelmemiz lazım. 3 boyutlu görünüme geldiğimizde evet bakın artık şöyle hepsini 3 boyutlu olarak da görebiliyoruz. Yine burada 3D O komutunu kullanarak 3D Orbit komutunu kullanarak şöyle araziyi 3 boyutlu olarak da görebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi şuralar yarma, maviyle olan çizgiler yarma. Arazinin altında kalmış. Şöyle arazinin altında kalmış. Buradan görebiliyoruz. Şöyle yaklaşalım. Bakın arazinin üstünde kalan kısımlar dolgular. Kırmızıyla çizilmiş. Yine duvarlar da gözüküyor. Bakın şurada istinat duvarları, şurada iksa duvarları hepsi çizilmiş. Sonra şöyle sona doğru geliyorum. Dolgudan tekrar bakın ilerleyen kısımlarda yarmalara geçiş var. Şöyle 3 boyutlu olarak görüyoruz. Yarmalara geçiş var. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Bakın kurbum sağa doğru dönüyor. Bakın yatay kurbum sağa doğru dönen bir yatay kurb var. Şurada üst yapıdaki deverleri incelersek şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın deverlerin de şöyle sağa doğru eğimli olduğunu göreceksiniz. Yani kurbun merkezine doğru verilecek şekilde deverlerim de doğru bir şekilde ayarlanmış ve hepsi tasarıma dönüştürülmüş. Şöyle tekrar uzaklaştığımda tasarımlarımı şöyle 3 boyutlu olarak görebiliyorum. Şimdi örnek olması açısından şöyle bir tane daha dosya göstereyim. Bakın bunu da daha önce çizmiştim. Burada 600 tane en kesit çizdirdim. Yani aynı dosya üzerinde birer metre aralıklarla en kesit tasarımı yapılsaydı ne olurdu? Mesela bununla ilgili de bir çalışma yaptım. Bakın 600 tane dosyayı burada isimleri 0'dan 1'e kadar böyle hızlıca atamıştım. Dolayısıyla 0'dan 1'e kadar isimler şöyle hepsi üstünde yazılı. Şöyle en sona geliyorum. Bakın burası 614 diyor. En baştaki 0 olduğu için toplamda 615. Şurada deverleri de yazıyor üstünde ve bütün tasarımları bu şekilde. 615 en kesit tasarımını da daha önce hızlı bir şekilde yaptırmıştım. Ve burada şunlar da dahil yani yarma ve dolgu alanları hepsi hesaplanmış. Kilometreler yazılmış. Deverler üzerine doğru bir şekilde yazılmış halde. Bütün en kesit tasarımlarını elde edebiliyorum. Yine bunun da aynı şekilde 3 boyutlu tasarımını bakın görsel olarak elde edebiliyorum. Burada bir de renklendirdim. Araziyi yeşile boyadım. Bakın buradan da nerelerde yarma nerelerde dolgu var böyle basitçe görebiliyoruz. Örneğin şu maviler yarma, bakın yarma. Şurada büyük ihtimal duvar var. Duvarın olduğu yerler. Yine şöyle ilerledikçe dolgu olan bölgeler. Dolgu olan bölgeler şurada iki tarafta istinat duvarları var. Yine dolgu olan bölge. Yine mavi taraflara geçti. Yarma olan bölgeler. Yine burayı da 3 boyutlu olarak görmek istersek şöyle bir tanesine şöyle tıklayalım. 3 boyutlu görünüme geçelim. Burada daha iyi gözükecek. Yani en kesitlerinizi sıklaştırdığınızda daha iyi 3 boyutlu görüntüler elde edeceksiniz. Ki bunları sonraki aşamalarda direkt 3 boyutlu yani bütünleşmiş hacimsel tasarımlara da dönüştürebilirsiniz. Ben daha önce bunu da yapmıştım. Bu açıdan bu program size büyük kolaylık sağlayacaktır.
Evet, 3 boyutlu görünüme geçtim. Bakın 3 boyutlu görünümde şöyle araziyi görebiliyorum. Gene 3DO komutuyla bakın 3DO yaptım. Şuraya yaklaşalım. Bakın yarma yapılacak bölge. Gayet net bir şekilde yarma yapılacak bölgeyi görebiliyoruz. Şurada XA duvarları çizilmiş. XA duvarları oluşturulmuş. Şurası yarma bölgesi. Sonra şurada dolgu bölgesine bir geçiş var. Dolgu bölgesinde gene her iki tarafta duvarlar var. İstinat duvarları çizilmiş. Duvarsız bölgeler de var. Daha sonra yine şurada bir geçiş var. Bakın yarmaya geçiş. Bütün geçişler net bir şekilde gözüküyor. Şurada bir geçiş bölgesi var. Sonrasında ise şurada bakın en sonunda gene karışık enkesitlerle tasarım tamamlanmış. Ve 3 boyutlu enkesit tasarımları da böylece oluşturulmuş oldu. Tabi burada 615 enkesit çizdirdiğim için burada her şey daha güzel gözüküyor ama normalde şöyle bakın benim enkesitlerim 48 tanesini çizdirdiğimde daha aralıklı bir şekilde şöyle gözüküyor. Bu sizin tercihinize kalmış. İsterseniz daha sık enkesitleri çizdirebilirsiniz. İsterseniz aralıklı bir şekilde çizdirebilirsiniz. Nasıl ihtiyacınız varsa enkezitlerinizin tamamını bu şekilde 2 boyutlu ve 3 boyutlu görsellere, tasarımlara dönüştürebilirsiniz. Bu 3 boyutlu görsellerin şöyle bir avantajı olacaktır sonrasında. Eğer bunları dolu hacimlere dönüştürebilirseniz ki bunlar AutoCAD'de yapılabiliyor. Bunları yaparsanız burada yarma ve dolgu hacimlerini çok daha doğru bir şekilde yarma hacimlerini, dolgu hacimlerini, üst yapı hacimlerini, duvar hacimlerini hepsini detaylı bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Artı mimari açıdan daha iyi görsellere dönüştürmüş olursunuz. Bununla ilgili de hemen bir örnek göstereyim. Bakın tasarımlar tamamlandı aslında. Benim burada anlatacaklarım bu kadar. Ama son olarak şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Bakın şurada şöyle bir video var. Karayolu tasarımı benim tanıtım videom. Şu videoda şöyle biraz hızlıca ilerlersem. Bakın aslında buradaki tasarım, buradaki görseller yine AutoCAD'de oluşturuldu. Yine enkesitler AutoCAD'de çizdirildi. Ve enkesitler çizdirildikten sonra 3 boyuta dönüştürme işlemleriyle buradaki gibi dolu görünümlerle daha iyi 3 boyutlu görseller elde edilmiş oldu. Siz de tasarımlarınızı AutoCAD kullanmayı biliyorsanız bu şekilde daha detaylı 3 boyutlu görsellere dönüştürebilirsiniz. Daha sonrasında da buradan istediğiniz gibi ekran görüntüleri alabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Bakın ayrıca ışık efektleri de var. Burada hem gece hem gündüz efektleri var. Bu efektleri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, programla ilgili anlatmak istediğim bir şey daha var. Programı lisanslı olarak kullanmak zorundasınız. Programı lisanslı olarak kullanmadığınız takdirde buradaki enkesit tasarımlarından örneğin benim 48 tane enkesitim vardı. Size sadece 3 tanesini verecektir ve 2 boyutlu olarak verecektir. Yani bunu demo sürümünde belli bir süre sadece 3 tane enkesit tasarımı elde edecek şekilde kullanabilirsiniz. Fakat lisanslama yaptığınız takdirde hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu olarak tasarımların tamamını elde edebilirsiniz. Burada bir de şunu hatırlatayım. Bakın şurada AutoCAD dosyasında 615 tane enkesit çizdirmiştim. Burada eğer gerçekten çok fazla enkesit çizdirmeniz gerekiyorsa şurada tamamı değil de arası deyip örneğin 1'den 300'e kadar sonrasında işte 301'den 615'e kadar deyip 2 parçaya bölme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü AutoCAD bazı sınır değerlerinden dolayı tasarımların tamamını bir kere de çizdiremeyebilir. Dolayısıyla böyle bir şey yapmanız gerekebilir. Eğer AutoCAD'de bir hata alırsanız şurada tamamı değil de arası deyip 2 parçada çizdirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Benim 615 enkesiti çizdirmek istediğimde AutoCAD bir hata vermişti. O hatadan dolayı 1'den 300'e kadar, 301'den 615'e kadar 2 parçada enkesitlerimi hesaplatıp LSP dosyasına dönüştürmüştüm. Siz de yani 300 ya da 400-500 kadar enkesti belki bir kere de çizdirebilirsiniz ama daha fazla enkesti çizdirmek istediğinizde şuradan parçalı olarak arası deyip enkesitlerinizi parça parça hesaplatıp sonrasında Lisp dosyasına dönüştürebilirsiniz. Bir de programın lisanslama kısmı var. Şimdi 3 boyutlu tasarımları lisanslama yapmadan elde edemezsiniz. Bir de tabii 2 boyutlu tasarımların da lisanslama yapmadan sadece 3 tane tasarım elde edebilirsiniz. Yani programı lisanssız aktif bir şekilde kullanamazsınız. Dolayısıyla programın lisanslama bölümünden şuradan lisanslama yapmanız gerekiyor. Bakın YouTube kullanıcı adı, e-posta, kod iste yapıp gelen kodu, aktivasyon kodunu şuraya girip aktive et dediğinizde programı aktif hale getireceksiniz. Bununla ilgili detayları bu videonun açıklamalar bölümündeki linkte vereceğim web sitesi üzerinden elde edebilirsiniz. Orada detaylar mevcut. Oradaki detaylara bakarak lisanslamayı yapıp lisanslamayı yaptıktan sonra programı aktif hale getireceksiniz ve bu şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.